Can Suyu kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak, bildirim zillerini açarak, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Bugün sizlere orkidelerimiz için çok faydalı olan azot gübresinden yani ısırgan otu gübresinden bahsetmek istiyorum. Böyle ısırgan otları aslında tam mevsimi. Şu an biz sonbahardayız. Yağmurlardan sonra çok güzel bir şekilde büyümüşler. Böyle adeta ısırgan otu cennetine denk geldik, görüyorsunuz. Isırgan otlarından ihtiyacımız olan yaklaşık yarım kiloluk bir ısırgan otu toplayacağız. Bu ısırgan otlarımızı bitkilerimize gübre olarak kullanacağız. Ben size bugün bu ısırgan otlarıyla nasıl gübre yapılır, nasıl azot gübresi yapılır ve azotun bitkilere faydalarından bahsetmek istiyorum. Yeni çıkan taze ısırgan otlarından özellikle alıyorum. Çiçeklenmiş, solmaya yüz tutmuş ısırgan otlarından tam olmuyor. Verim alamazsınız. Onun için bu şekilde taze çıkmış ısırgan otlarından alırsanız çok faydalanacağınızı düşünüyorum. İlk önce sizlere daha önceden hazırlamış olduğum ısırgan otu kürünü göstermek istiyorum. Sonra da nasıl yapıldığını aşamalarıyla anlatacağım. Bunu 2, 3, 4 gündür bekletiyorum. Yeşil bir hal aldı. Aslında fermente olmaya da başladı yani. Isırgan otu gübresinin özelliği fermente olması lazım. Fermente edilmesi lazım. 15 gün falan bekletmek lazım. Şimdi bakın köpüklenmeyi görüyor musunuz? İşte o köpüklenmeyi gördüğünüz anda ferment olmaya başlamıştır. Yani size tam ihtiyacınız olan ısırgan otu gübresi olmaya başlamıştır. 4 litrelik suyun içerisine daha önce yaptım. 1 litrelik suyun içerisine yapacağım. Size göstereceğim yani nasıl yapıldığını. Görüyorsunuz daha önceden toplamış olduğumuz ısırgan otlarını kıymaya gerek yok. Bıçakla kesmeye gerek yok. Yapraklarını suyun içerisine bu şekilde dolduracaksınız. 1 litrelik suyun içerisine 100 gram, 10 litrelik suyun içerisinde yaklaşık 1 kilo kadar ısırgan otu koymanız yeterli. Dediğimiz gibi bütün yaprakları bu şekilde bütün atabilirsiniz. Isırgan otu özütü günümüz doğal tarımında indeksit azot kimyasal ilaçların tam olarak eşdeğer çözümüdür. Yani azotlu gübreler, bildiğimiz azotlu gübrelerin eşit olarak, yani azotlu gübrelerde ne kadar azot varsa, ne kadar faydalıysa bu ısırgan otu gübresinde de o kadar azot var. Azotun faydaları neler? Bitkisel büyümeyi destekleyen azot bitki fizyolojisi için hayati öneme sahiptir. Yani daha önce söyledik yani mesela fosfor ihtiyacı dedik, işte kalsiyum ihtiyacı, bunları anlattık. Bütün bunların içerisinde bitkilerin en fazla ihtiyaç duyduğu mineral azottur. Onun için burada bu böyle bir azot gübresi hazırlamayı size düşündüm. Bitkilerin gelişim döneminde ciddi miktarda azot tüketir. Orkidelerimiz sürekli gelişim içerisinde, sürekli kök yeniliyor, sürekli yeni yaprak çıkartıyor, sürekli çiçeklenmesini istiyoruz. Bu tür durumlarda gerçekten azota çok ciddi ihtiyaç var. Şimdi en az 3-4 gün beklettiğimiz, 3-4 gün suyun içerisinde fermente ettiğimiz ısırgan otlarımızı şimdi süzeceğiz. Görüyorsunuz yemyeşil bir sıvı çıkıyor. Böyle altına bir süzgecin üstlerinde de bir tülbent vasıtasıyla süzerseniz tortularını tamamıyla almış olursunuz. Yani hiç tortu kalmamış olur. Çok güzel bir şekilde, temiz bir şekilde çıkarmış olursunuz. Çiçeğime de dikkat edeyim bu arada. Böyle içerisine tamamıyla sıkarsanız, iyice de sıkmayın çünkü tortular da içerisine akmasın yani. Ben iyice sıkmadım. Biraz tortular içerisinde kaldı. Bu bezimizi de şöyle, tülbentimizi de kaldıralım. Bakın görüyorsunuz. Yemyeşil bir sıvı çıktı. Şimdi bunun şöyle bir özelliği var. Yani aslında
Yani sarımsak kürü yaptım bugüne kadar, soğan kürü yaptım. Bunlar da gerçekten koku olmuyor. Ama bu yapacağınız kürde yani ısırgan otu küründe gerçekten biraz koku oluyor yani. Yaklaşık 5 litrelik suya 3 su bardağı koymanız, yani 750 milim 3 bardak koymanız içerisine yeterli. Bu orkidelerimizin azot ihtiyacını tamamıyla karşılayacaktır. Azot bitkilerin kök, yaprak, özellikle bizim orkidelerimizin kök, yaprak, gövde, dal, sürgün ve çiçek gelişimlerini destekler. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olarak bildirim zillerini açarak, eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar. Önümüzdeki salıda paylaşacağım video, bu kürün uygulanma şekli iki şekilde uygulanıyor. Yapraktan ve kökten uygulanıyor. Yapraktan uygulanmada da mantarlara karşı çok ciddi manada etkili. Kökten uygulanmada sineklenmelere karşı çok ciddi etkili. Onun için önümüzdeki haftada videomu izlemenizi tavsiye ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, bitkilerinizle kalın.